Şu günlerde evlerimizde, sokaklarımızda müthiş bir Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor. Renkler, bayraklar, son saniye golleriyle gelen o muazzam deşarj duygusu. Buraya kadar her şey harika. Peki çocuğunuzun desteklediği takım kaybettiğinde, odasındaki eşyaları kıracak noktaya gelmesi, okulda farklı takım tutan arkadaşına karşı sözel veya fiziksel bir şiddet, akran zorbalığı uygulamaya başlaması normal mi? Sporun o birleştirici gücü ne oluyor da bir anda okul bahçesinde bir güç savaşına dönüşüyor? Bugün fanatizmin ergen beynindeki o karanlık sınırını ve ebeveyn olarak nerede müdahale etmemiz gerektiğini konuşuyoruz. Psikoloji literatüründe sağlıklı fanatizm ile zararlı fanatizm arasındaki farkı anlamak için dünyaya yön veren iki temel teoriye bakmamız gerekiyor. 1. Sosyal kimlik teorisi. İnsanoğlu doğası gereği bir gruba ait olmak ister. Sağlıklı fanatizmde çocuk desteklediği takımla olumlu bir bağ kurar. Bu onun sosyal kimliğini besler. Ancak iş biz ve onlar ayrımına girdiğinde tehlike başlar. Karşı takım tutanların düşman veya değersiz görmeye başladığı an o pırıl pırıl aidiyet duygusu yerini toksik bir holiganlığa bırakır. 2. Sosyal öğrenme teorisi. Çocuklar spordaki şiddeti icat etmezler, taklit ederler. Televizyondaki futbol yorumcularının agresif dili, stadyumlardaki küfürler veya babanın gol kaçtığında televizyona fırlattığı kumanda, ergen beyni bu agresifliği izler ve zihninde şu şifreyi çözer. Demek ki hırslanmak ve kazanmak için şiddet meşrudur. Dahası nörobilim bizi ergenlikte amigdala, duygu ve agresiflik merkezi hızla çalışırken mantıklı kararlar alan prefrontal korteks gelişiminin henüz tamamlanmadığını söyler. Yani yetişkinlerin bile kontrol etmekte zorlandığı o taraftarlık dürtüsü bir ergenin dünyasında hormonlarla birleştiğinde kontrolsüz bir patlamaya dönüşür. Ebeveyn olarak çizgiyi nerede çekeceğiz? İşte laboratuvar netliğinde sağlıklı taraftarlık ve zararlı fanatizm arasındaki 3 fark. Sağlıklı taraftarlık. Empati var. Karşı takımın başarısını, iyi oyununu takdir edebilir. Zararlı, yani toksit fanatizm, nefret var. Rakip takımın mağlubiyetinden ve acısından beslenir. Hayat devam eder. Maç bittiğinde hüzünlense de o günlük rutine, derslerine yönelebilir. Hayat durur. Yenilgi sonrası günlerce agresif kalır, sosyal ilişkilerini bozar. Kimlik destekçisidir. Spor onun için hayatın eğlenceli ve heyecanlı bir parçasıdır. Kimliğin kendisidir. Kendini sadece o takımda var eder. Takım yenilirse kendi kişiliği ezilmiş gibi hisseder ve saldırganlaşır. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Psikoloji Birliği kılavuzları bu toksik aşamaya geçen gençlerin ilerleyen yaşlarda sokak şiddetine, dürtü kontrol bozukluğuna ve empati yoksunluğuna çok daha yatkın olduğunu gösterir. Peki ne yapacağız? Çocuğun elinden maçı, formayı alıp odasına mı kilitleyeceğiz? Tabii ki hayır. Çözüm, UNICEF ebeveynlik kılavuzlarının da önerdiği şu 4 adımdan geçiyor. 1. Ayna rolünüzü değiştirin. Maç izlerken verdiğiniz tepkileri filtreleyin. Hakeme kızarken kullandığınız kelimeler çocuğun okulda arkadaşına kullanacağı kelimelerdir. Sakin kalarak ona duygu regülasyonunu modelleyin. 2. Kazanmayı değil, emeği kutsayın. Çocuğunuzda sadece skorları değil, sporcuların o noktaya gelmek için verdiği emekleri, disiplini ve fair play anlarını konuşun. 3. Kaybetmenin pedagojisini öğretin. Maç kaybedildiğinde konuyu kapatmak yerine üzgün olmanı anlıyorum. Ben de üzülüyorum. Ama yenilgi bu oyunun bir parçası ve hatalardan öğrenmek için harika bir fırsat diyerek onun bilişsel esnekliğini geliştirin. 4. Sınırları net çizin. Arkadaşına takım üzerinden baskı kurmasını, sosyal medyada siber zorbalık yapmasının asla kabul edilemez bir kırmızı çizgi olduğunu evde net bir dille ifade edin. Unutmayalım anne ve babalar. Dünya Kupası bir gün bitecek. Kupayı bir takım kaldıracak ve ışıklar sönecek. Ama geriye o heyecan dalgası içinde büyüyen adalet duygusunu, öfke kontrolünü ve empatiyi öğrenmiş ya da öğrenememiş çocuklarımız kalacak. Görevimiz turnuvayı yasaklamak değil. Turnuvayı harika bir karakter eğitim okuluna dönüştürmektir. Bir sonraki bilimsel analizimizde görüşmek üzere. Pusulanız hep doğruyu göstersin. Şefkatle kalın. Nihayet bitti.